Herkese merhaba. Bugün masamızda Sigmund Freud'un o çok konuşulan, belki de en zorlayıcı eserlerinden biri var. Uygarlığın huzursuzluğu. Gelin hep birlikte Freud'un modern insanın ruhuna tuttuğu o aynada ne gördüğüne ve hepimizin hissettiği o meşhur huzursuzluğun köklerine inelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bu gördüğünüz kitap psikanaliz dendiğinde akla gelen ilk, en sarsıcı metinlerden biri. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü Freud bu kitapta hepimizin ama istisnasız hepimizin aklının bir köşesinde dönüp duran o dev soruyu masaya yatırıyor. Ya biz neden mutlu değiliz? İşte bu soruyu nasıl cevapladığına ve vardığı açıkçası pek de iç açıcı olmayan sonuçlara bakacağız. İşte bu. Her şeyin merkezindeki soru bu. Neden mutlu değiliz? Kulağa ne kadar basit geliyor değil mi? Ama Freud'a göre modern insanın bütün çelişkisi, bütün dramı aslında bu basit sorunun içinde saklı. Yani düşünsenize, onca ilerleme, onca teknoloji, onca uygarlık varken neden içimizde bir şeyler hep eksik, hep tamamlanmamış gibi hissediyor? Peki bu huzursuzluğu anlamak için yola nereden çıkmak lazım? Freud diyor ki, en başa dönelim, en temel soruya. Bizim yani insan denen varlığın hayattaki amacı ne? Ne istiyoruz biz? Freud'un cevabı aslında şaşırtıcı derecede basit. Haz ilkesi. Yani diyor ki, bizim fabrika ayarlarımız belli. Acıdan kaçmak ve hazza ulaşmak. Bu kadar net. Bütün programımız mutlu olmak üzerine kurulu. O zaman soru şu. Madem mutlu olmak için programlandık, bu program neden sürekli hata veriyor? Neden mutluluğu yakalamak bu kadar zor? Çünkü Freud'a göre o mutluluk programımızın karşısında onu neredeyse imkansız kılan 3 tane dev var. Birincisi kendi bedenimiz. Sonuçta yaşlanmaya, çürümeye ve yok olmaya mahkum. İkincisi dış dünya, ezici, yıkıcı güçleriyle. Ve üçüncüsü belki de en zoru ve en acı vereni diğer insanlar. İlişkilerimizden kaynaklanan o kaçınılmaz acı. İşte tam da bu üç büyük tehdide karşı insanlık olarak hep birlikte devasa bir proje geliştirmişiz. Bizi koruyacak kolektif bir kalkan. Nedir bu? Uygarlık. Peki bu kalkanın yani uygarlığın araç kutusunda neler var? Şöyle bir bakalım. Doğayı kontrol etmemizi sağlayan aletler ve ateş var. Hayatımızı kolaylaştıran bilim ve teknoloji var. Toplumsal kaosu önleyen düzen, yasalar, haklar var. Hatta ruhumuzu doyuran güzellik ve sanat bile var. Aslında bunların hepsi tek bir amaç için var. Bizi o üç büyük acı kaynağından korumak. Freud'un bu durumu anlatmak için kullandığı çok çarpıcı bir metafor var. Diyor ki, İnsan tüm bu teknolojik araçlarla gücünü o kadar arttırdı ki adeta bir protezli tanrı haline geldi. Düşünün, normalde yapamayacağımız şeyleri yapıyoruz. Daha uzağa görüyor, daha uzağa duyuyor, daha ağırları kaldırıyoruz. Tanrı gibiyiz ama protezlerle. Evet, protezli bir tanrı ama mutsuz bir tanrı. İşte kitabın tam kalbindeki o büyük paradoks da burada başlıyor. Madem bu kadar tanrısal güce sahibiz, neden mutlu değiliz? Neden bu protezler bize o aradığımız huzuru, o tatmini bir türlü vermiyor? Ve Freud tam da bu noktada o sarsıcı, o her şeyi alt üst eden soruyu soruyor. Peki, ya bizi koruması gereken o kalkanın kendisi, yani uygarlığın ta kendisi, aslında acımızın yeni bir kaynağı haline geldiyse? Çünkü Freud'a göre uygarlığın bize sunduğu bu güvenlik ve düzenin çok ama çok ağır bir bedeli var. Hiçbir şey bedava değil. Peki biz bu güvenlik karşılığında ne veriyoruz? Nelerden vazgeçiyoruz? İşte uygarlığın büyük takası tam olarak bu. Bir terazi düşünün, kefenin bir tarafında bizim bireysel içgüdülerimiz var. Anında tatmin, sınırsız özgürlük, saldırganlık. Diğer kefede ise uygarlığın talepleri var. Bu içgüdülerden vazgeçmek, kendini kısıtlamak, onları bastırmak. Yani güvenlik için özgürlüğümüzün önemli bir kısmını feda ediyoruz. Peki bu büyük takasın sonucunda bizim içimizde, ruhumuzda ne oluyor? İşte o kitaba adını veren meşhur huzursuzluk tam olarak nereden geliyor? Şimdi oraya geliyoruz. Freud'un teşhisi aslında çok net. Diyor ki, uygarlık dediğimiz yapı bizim en güçlü, en temel içgüdülerimizin tatmin edilmemesi üzerine kuruludur. Bu kadar basit. Toplum olarak bir arada yaşayabilmemiz için bu dürtüleri sürekli bastırmamız gerekiyor. Bu, uygarlığın devamı için ödemek zorunda olduğumuz bir bedel. İşte Freud'un huzursuzluk dediği şey tam da bu. Yani bu böyle gelip geçici bir keyifsizlik falan değil. Hayır, bu içimizdeki o vahşi, özgür olmak isteyen taraf ile toplumun kuralları, kısıtlamaları ki bunlar zamanla bizim iç sesimize, süperegomuza dönüşür. Arasındaki o hiç bitmeyen, o daimi gerilim hali.
Sürekli bir iç savaş gibi. Peki bütün bunların sonunda Freud bize bir reçete yazıyor mu? Şunu yapın, huzursuzluğunuz geçsin diyor mu? Kesinlikle hayır. Aksine önümüze insanlık durumuna dair devasa, cevabı olmayan bir hesaplaşma koyuyor. Bakın ne diyor? İnsanlığın kaderini belirleyen sorulardan biri bu çatışmanın uzlaşmaz mı olduğudur. Yani diyor ki birey ve toplum arasındaki bu savaş insanlığın geleceğini belirleyecek kadar önemli bir mesele. Bu gerilimle yaşamayı bir şekilde başaracak mıyız yoksa bu bizim sonumuzu mu getirecek? Bu hala havada asıl duran bir soru. Ve biz de Freud'un bütün bu anlattıklarını tek bir soruda özetleyen o can alıcı soruyla bitirelim. Uygarlığın bize getirdiği bu güvenlik, karşılığında ödediğimiz bu bitmek bilmeyen huzursuzluk bedeline gerçekten değiyor mu? Bu soru, Freud'un neredeyse 100 yıl önce sorduğu ama bugün belki de her zamankinden daha fazla her birimizin kendine sorması gereken bir soru.